Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, özellikle bugün biraz daha ekranlarınızın başına yaklaşın, sesi biraz daha açın diyoruz. Çünkü günümüzde hemen hemen hepimizin bay bayan ayırt etmeksizin çok ama çok merak ettiğimiz ve belli belirsiz de olsa içinde olmak istediğimiz bir konu var. Evet, sağlığımızla da doğru orantılı. Merak ettiniz, hemen açıklıyoruz konumuz ve konuğumuzu. Doçent Doktor Esin Yalçınkaya bizlerle birlikte olacak. Kulak, burun, boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanı. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Ankara'dan geliyorum. Muayenehanem var. Muayenehane hekimi olarak çalışıyorum. Bahsettiğiniz gibi doçent doktor Esin Yalçınkaya ismim. Kulak burun boğaz uzmanıyım. Evet. Ve yüz estetiği, ideal yüz oranları konularında da özel çalışmalarınız var. Evet, bu konularda Evet. bazı bilimsel çalışmalarım var dediğiniz gibi. Şimdi en çok altın oranı duymuşsunuzdur herhalde. Altın oranlar, işte altın oran gayet popüler ve bilinen bir şey. Gerçekten de çok değerli bir oran. Bu ilk olarak Orta Çağ'da Fibonacci'nin fi sayısını bulmasıyla altın oran ortaya çıktı. Fi sayısı eşsiz bir sayı. Matematiksel olarak eşsiz özellikleri var. Şimdi onlardan bahsetmeyeceğim ama bu eşsiz özellikleri keşfedildikten sonra ayrıca evrenin matematiğinin de bunun üzerine kurulduğu keşfedildi. Evrenin matematiği derken bir papatyanın işte spiralleri, bir kar tanesinin görüntüsü, işte Mısır piramitleri, embriyolojik dönemde embriyo ne demek? Doğmadan önceki anne karnındaki o küçük tohumun ilerleyen döneminde altın oranlara göre şekillendiği ortaya çıktı. Mesela şu parmakların birbirine oranı, kolun birbirine oranı, bunlar bile altın oranlara göre şekillendiği ortaya çıktı. Ve o gün itibariyle, Orta Çağ itibariyle sanatta ve güzellik algısında altın oranlar kullanılmaya başladı. Bizim estetiklerde de altın oranlar kullanılıyor. Ancak estetikle uğraşan bir insan olarak bunun değişkenlere adapte olmadığını keşfettim. Ve bunun üzerine çalışmalar yapmak istedim. Mesela Mona Lisa'yı düşünün. Da Vinci'nin eseri çok güzel bir eser, çok da ünlü. Mesela Mona Lisa'nın bütün hatları, vücut, yüz, bütün eser altın oranlara uygun yapılmış. Çok değerli ve kıymetli bir eser. Ama bize hiç kimse Mona Lisa'nın resmini getirip ben böyle olmak istiyorum diye gelmiyor. Yani beklenti yükseldi demek istiyorum. Dolayısıyla Evet. altın oranlar tam ihtiyacı karşılamamaya başladı. Onun üzerine böyle çalışmalar yapmaya başladık biz de. Evet. Bu çalışmaları yapma gereğiniz buydu yani. Artık Evet. beklentileri, estetiğin, teknolojinin Evet. geliştiği bu noktada karşılayamaması. Karşılamaması. Şöyle, ben hani yüz estetiğiyle uğraşan bir insan olarak, bir kulak burun boğazcı olarak burun estetiği, kepçe kulak, aynı zamanda medikal estetik dediğimiz dolgu botoks uygulamaları, bunları yapıyorum. Ve gerçekten de bunları karşılamadığını fark ettim. Çünkü güzellik algısı değişkenlere göre değişiyor. Nedir bu değişkenler? En temel 3 değişken var. Biri zaman, moda ve zamanı düşünün. Mesela bir nesil önce bizim Türk filmlerinde bile daha balık etliler güzeldi. Şu anki filmlerimize bakın, daha inceler güzel. Yani güzellik algısı bu kadar çabuk değişmiş durumda. Ya da kültürler, ırklara göre bir Asya güzelliği ayrı, Uzak Doğu güzelliği ayrı, Etiyopya güzelliği ayrı. Onlara da göre değişiyor ve kişisel beklentiler. Biri daha böyle havalı, daha abartılı görünmeyi, biri daha sade görünmeyi sevebilir. Dolayısıyla değişkenlere altın oran uyum göstermiyor, sabit bir sayı. Ve böyle bir ihtiyaç vardı. Biz şimdi estetik yaparken tabii ister istemez göz kararı, hani karar veriyoruz bir de. Hani bir yüzün bütün milimetrelerini ölçmek, onu hesaplamak her kişi için bu mümkün olmuyor. Göz kararı yapmak durumunda kalıyoruz. Ama bizim bu bulduğumuz matematiksel formülle göz kararı değil, matematikle yüzün neye ihtiyacı olduğunu keşfedebileceğiz. Evet. Gerçekten de çok önemli bir noktadan yola çıkarak çok da önemli bir noktaya taşımışsınız. Sağ olun. Evet. Peki estetikle uğraşan uzmanlar ya da estetik yaptırmak isteyen kişiler de bu formülü kullanabilecek mi? Evet. Kolay mı? Ya şöyle, kullanması kolay değil. Çünkü biz bunu yaparken böyle yüzlerce, binlerce oran, yani yüzlerce, binlerce kişinin
yüzlerinde 33 nokta belirleyip bunların birbirlerine olan uzaklıklarını, oranlarını falan hesaplayıp bir veri tabanı oluşturduk. Tabii ki kolay değil ama biz bunun bir yazılımını şu an yapıyoruz. Böylece bir estetikle uğraşan doktor bilgisayarına indirebilecek. Hastasının yüzüyle karşılaştırdığı zaman hemen ortaya çıkacak. Hastalar için de application olarak şu an mühendislerle çalışıyoruz. Onlar da telefonlarına indirip kendi yüzlerini okutup yüzlerinin neye ihtiyaçları olduğunu, bu bizim keşfettiğimiz matematiksel formülle, biz buna ütopik güzelliğin formülü diyoruz. Bununla bulabilecekler. Harika. Evet. İşte face up bitti diyoruz biz de. Öyle değil mi? Yani Çünkü inşallah. hepimiz evet o uygulamayı kullanıyoruz. Evet. Acaba işte makyajlı olsam ya da yüz ovalim biraz daha yukarı kalksa, Evet. elmacık kemiklerim çıksa, şu şöyle olsa, bu Evet. böyle olsa nasıl olurum diye. Şimdi uygulama size söyleyecek ne Değil olması mi? gerektiğini. Ne olması gerektiğini uygulama bize Evet. söyleyecek Evet. ve çok daha doğal güzellik, olması gereken Evet, güzelliğe evet. sahip Orantı. olacağız. Evet, doğru, haklısınız. Çok güzel, ben bayıldım. Ha, Bekliyorum. Yazılımın İlk sizle paylaşacağız. harika. Yazılımın hemen telefonlarımıza aplike edilmesini bekliyorum. İnşallah. Sonrasında derhal kapınızı çalıyorum. Çok ihtiyacım olduğuna inanıyorum. Yok tabii ki. Teşekkür ederim güzel görüşünüz için. Peki burun estetiği konusunda da oldukça uzmansınız Evet. ki kulak, burun, boğaz Evet. ve baş boyun cerrahisi uzmanısınız. Evet. Ve buna da katılıyorum. Estetik hekimlerimiz kesinlikle alınmasınlar ama bir burun ameliyatının mutlak surette bir kulak, burun, boğaz uzmanı tarafından gerçekleşmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Burun estetiği ameliyatlarını gerçekleştirirken nelere dikkat etmek gerekiyor? O yüzden size yönelteceğim. En önemli soru bu herhalde. Evet. Şimdi orantı olayı biraz önce bahsettiğim konu çok önemli. Mesela bir burnun yüze uyumlu olması gerekiyor. Bir ayakkabıyla çantanın çok güzel olması birbirine uyacağı anlamına gelmiyor. Çok güzel bir çanta, çok güzel bir ayakkabıya uyumlu olmayabilir. Rengi farklıdır, modeli farklıdır, uymayabilir. Dolayısıyla bu orantı olayını çok önemsiyoruz. Yüze uyum, orantı, buna dikkat etmemiz lazım. Sağlık açısından da tabii hani estetik cerrah, kulak, burun, boğaz ikisi de yapabilir. Öyle dememiş olalım yine de yani. En iyi şekilde Kesinlikle yapalım. yanlış anlamalarını asla istemiyorum ama Evet. kulak, burun, Sizin boğaz görüşünüz, tabii. hekimlerinin Evet, evet. benim görüşüm, tamamen evet. benim görüşüm. Mutlaka. Bu konuda biraz daha hakim olduklarını düşünüyorum. Evet, yani çünkü sağlık konusuna çok dikkat etmek lazım. Orantı olayı çok önemli, evet. Ama sağlık konusu, özellikle 3 temel konu var. Birincisi sinüzit gelişmemesi. Sinüs ağızları açık olacak. Sinüslerin ağızları yeterince daraltılmamış olacak. Burun içindeki her hücre bir organ gibi çalışıyor. Her hücrenin bir görevi var. Yani o silya dediğimiz tüysü hücrelerle, sinüslerle geniz akıntısı dediğimiz konuyu dengeliyor. Muazzam bir düzen var ve hiçbir hücreyi öldürmemek, organlara, dokulara saygılı, koruyucu cerrahi, sinüzit gelişmemiz çok önemli. Nefes çok önemli. Burundan taze bir nefes alabiliyor olmamız lazım. Burun estetiği ameliyatı sonrası. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Hani nefesin artık psikolojiyi bile etkilediği çok konuşuluyor. Nefes egzersizleri var. Burun estetiği ameliyatı olup nefes alamayıp ilerleyen yıllarda astım olan insanlar olabiliyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Bir de koku konusu çok önemli ki bu benim de ilgi alanlarımdan. Koku bölgesini burun ameliyatı, estetik ameliyatları sırasında daraltmamak, oraya olan hava akımını dikkate almak, oranın bir organ olduğunu, hücrelerini korumak çok önemli. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Evet. Evet. Sadece estetik amaçlı düşünülmemeli, Evet, sağlıkta asla aynen. ihmal edilmemeli diyorsunuz. Ben de bunu düşünüyorum. Evet. Peki, sinüzit ameliyatları sonrası şikayetler tekrarlar mı? Çok merak edilen bir konu bu. Evet. Bu çok sık soruluyor. Sinüzit ameliyatı sonrası çok büyük ihtimalle tekrarlamaz. Ama bunun için 2 konuya çok dikkat etmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi ameliyatın yapılış şekli. En iyi şekilde tabii ki yapılması lazım. Profesyonel ellerde özenli bir şekilde tecrübe gerektiren bir ameliyat çok önemli. Burun içinden kamerayla giriyoruz ve çok önemli noktalara komşuluklar var. Anatomik olarak bu işte damar, sinir, kafa içerisinde, kafa tabanına yakın olan bu oluşumların yerlerini çok iyi bilmek ve oraya kadar olan her şeyi de temizleyebilmek gerekiyor. Böylece iyi ve başarılı bir sinüzit ameliyatı gerçekleştirmek şart tekrarlamaması için.
Ama aynı zamanda da bence her hekimin biraz bütüncül, vücudu bütün olarak değerlendirmeye de hakim olması lazım. Yani sinüzit, burun eğriliğinden, burunla ilgili problemlerden tamam gelişmiş olabilir. Bunları düzelteceğiz ama başka nedenleri de olabilir. Yani neden Ali'de sinüzit oldu, Veli'de olmadı sorusunu sormamız gerekiyor her zaman. Genetik yapısı mı farklı, alerjisi mi var, vitamini mi eksik, vitamin, mineral eksiklikleri bile bazen yapabiliyor. Her zaman altta yatan nedene konsantre olmak, vücudu bütün olarak değerlendirmek çok önemli. Böyle bunlara dikkat edildiği zaman ve başarılı bir ameliyatla neredeyse hiç tekrarlamaz diyebiliriz, nadir durumlar hariç. Evet. Evet. Şimdi merak edilen birkaç konu daha var yine sinüzitle ilgili. Bir, çocuklarda da sinüzit ameliyatları yapılıyor mu? Evet. Ve hasta konforu eskisine oranla daha iyi mi? Evet, yani çocuklarda da sinüzit ameliyatı yapılır. Ama çok nadirdir. Yani sinüzit ameliyatı dediğimiz şey şuralar kafa çevresindeki sinüslerin ameliyatla boşaltılması durumu daha çok erişkinlerde, nadiren çocuklarda. Ama çocuklar sinüzit oluyor mu? Oluyor. Bunların da ana nedeni çoğunlukla genizleti oluyor aslında. Genizleti bir çocukluk çağı hastalığıdır. Dediğiniz gibi artık çok daha konforlu bir şekilde yapılabiliyor. Yaptığımızın aynı günü birkaç saat içinde çocuk kendine geliyor. Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi oluyor. Genizleti olan bir çocuğun hani problemi olan, alınması gereken düzeyde genizleti olan birinin bayağı eziyetli bir hayatı oluyor. Çok sık enfeksiyon geçiriyor, kulak enfeksiyonları olabiliyor, boyu kısa kalıyor, huzursuz oluyor çocuk, konsantre olamıyor, hırçınlaşabilir. Yine iştahsızlık, boy kısalığı bu tür şeyler olabiliyor. Dolayısıyla bence sinüzit problemleri olan, hatta sinüzit problemleri bile olmayan her çocuğun böyle bir kulak burun boğaz kontrolünde büyümesi bence iyi olur. Hatta bütüncül yaklaşımlar her zaman çocuk için de geçerli. O çocukta neden sinüzit var? Genizleti mi, alerji mi, vitamini mi eksik, kulak enfeksiyonu çok sık geçirdiyse hangi probiyotik yani o faydalı bakterilerden verecek? Ama üst solunum yolu enfeksiyonunda ne verilecek? Bunların hepsini değerlendirmek, yani bütün olarak yaklaşmak çok daha etkili oluyor. Evet. Evet. Peki, çok önemli bir proje var elinizde. Koku ve tat bilimleri. Evet. Bu projeden biraz bahseder misiniz Evet. bize? Bu şimdi 2019 boyunca böyle zincirleme etkinlikler şeklinde devam eden bir proje oldu. Benim önderliğimde gerçekleşen bir projeydi. İlk olarak Ocak ayında Ankara'da 1. Ankara Koku ve Tat Bilimleri Sempozyumu diye bir toplantı düzenledik. Benim koordinatörlüğümde düzenlenen bir toplantıydı. Bu toplantıya bir ODTÜ'de düzenlendi Ocak ayında. 300 kişilik bir katılım oldu. 25 konuşmacı vardı yaklaşık. Çok ilgi gördü, çok güzel bir toplantı oldu. Sonrasında yani o tarihe kadar bu konuda koku ve tat konularında hani bu kadar geniş kapsamlı işte şefleri de içeriyordu, gastronomi konusunu, mühendisleri de içeriyordu, işte yapay zeka, koku kirliliği gibi konular. Ondan sonra kimyagerler, tabii ki tıp. Ama tıbbın da farklı yönleri. Mesela anne ve bebek bağlanmasında kokunun rolü, aşktaki rolü, bu elektrik alma konularındaki rolü işte ya da cilt hastalıklarıyla koku tadın ilişkisi, kalbimizle ilişkisi gibi pek çok orijinal konu vardı. Ya da kokuyla tedaviler, aromaterapiler falan vardı. Bu toplantı çok ilgi gördü. Dolayısıyla bir sene bile geçmeden Kasım ayında yaklaşık bir 10 ay sonra ikincisini düzenledik. İkincisine çok daha yoğun ilgi vardı. 2 gün boyunca günde 500'er kişi katılmış oldu. 55 konuşmacımız vardı. Bu da gayet güzel geçti. Bunlar ücretsiz katılımlı toplantılardı bu arada. Buna rağmen kaçıranlar olduğu için hani herkes izleyebilsin diye ben bunları internete de yükledim. İsteyenler ücretsiz izleyebilirler. İlk toplantı zaten yüklendi, ikincisi de yükleniyor şu anda. Bu projelerimizin en güzel meyvesi de kitabımız oldu. Aynı zamanda bilimsel bir kitap çıkardık. Onu da göstereyim hatta. Evet, izleyicilerimize Bu özel bir kitap. Bu konudaki çünkü dünyada şimdiye kadar yapılmış en ayrıntılı kitap niteliğinde. Ayrıntılardan bahsedelim mi? Tamam, bu biraz gördüğünüz gibi kalınca bir kitabımız. 528 sayfa. Bir textbook oldu. Onu şimdi uluslararası salona çıkarıyoruz. Yani dünya dillerine çevrilecek. Bunun da içindekiler bölümünü incelemek isteyenler olursa sosyal medya mecralarında da yani kitaba ait hesap var. Hani onun içindekiler bölümünü falan inceleyebilir insanlar. İşte bunun aşkla ilgisi var.
Yani bilimsel konularla ilgisi var. Sanat, kültür, coğrafya, mimarlıkta koku, görsel sanatlarda koku. Pek çok şey var. Farklı konuyla ilgili olabilecek her şeyin içeren bir kitap. Buraya 110 akademisyen katkı verdi. Ve 528 sayfalık bir kitap. Dolayısıyla projelerin en güzel meyvesi bu diyebilirim. Evet. Evet. Öyleyse biraz daha koku ve tat algısı üzerinden yürüyelim Evet. diyorum. İzleyicilerimizi çok da merakta bırakmayalım. Koku ve tat alma bozuklukları nelerdir diye başlayalım. Evet. Ve bu problemler yaşam kalitesini nasıl etkiler? Evet. Şimdi koku ve tat alma bozukluklarından önce koku ile ilgili olanından bahsedeyim. Bu insanlar hiç koku alamıyor olabilir, az alıyor olabilir. Ama bütün kokular burnuna kötüymüş gibi gelebilir. Ya da olması gerekenden fazla koku alabilir. Bunların hepsi çok büyük problem. Yani mesela fazla koku almak kulağa ilk başta iyi falan gibi gelebilir. Ama öyle değil. Çok eziyetli bir hayata sebep olabiliyor. Yani normalde hiçbirimizin almayacağı, yani şuradaki herhangi bir insanın ter kokusunu alıp aşırı derecede rahatsız olabiliyorlar. Yani sırf koku hassasiyetinden migren atakları geçirenler var, astım atakları geçirenler var. Yani sırf bu çok koku alıyorum diye, geçsin diye yani böyle sigara içen hastalarımız var. Grip olduğuna sevinen hastalarım var. Yani sigara da grip de azaltıyor çünkü kokuyu. Bir de hiç alamayanlar var. Hiç alamayan bir insan da gerçekten hayattan tad almıyor yani. Hiçbir şeyin kokusunu alamamak hem duygusal anlamda çünkü koku hafıza ve duyguları etkiliyor. Yani bu uyaranlar bizde bir mutluluk hormonu salgılatabiliyor. Dolayısıyla biraz depresifliğe de yol açabiliyor. Yani bir de tat fonksiyonunu da bozuyor. Yani burnunuzu kapatıp bir şey yemeye çalışın. Onun tadını anlamazsınız. Hiç koku alamayan bir insan büyük tat da alamamaya başlıyor zaman içerisinde. Ve tat alma bozuklukları olabiliyor. Yani baklavayla sarımsağı ayırt edemeyen hastam bile olabiliyor. Yani bunlar da bayağı eziyetli. Bir de yaşla birlikte, yaşlılıkta da koku alma fonksiyonu azalıyor. Bunlar da tabii biraz tehlikeli olabilir. Doğal gazın kokusunu alamama falan gibi. Dolayısıyla yaşam kalitesini bu şekilde etkiliyor. Doğrudan etkiliyor aslında. Oldukça. Evet. Evet. Peki koku ve tat alma bozukluklarının nedenleri nelerdir? Bu hastalıklar nasıl tedavi edilebilir? Tedavisi mümkün müdür? Evet, bunlar zaten benim uzmanlık alanım. Bunlarla özellikle ilgileniyorum. Koku alıp alma bozukluklarının çoğunluğu bizimle ilgili. Yani kulak, burun, boğaz. Zaten sinüzit de benim uzmanlık alanım olan bir şey. En çok ilgilendiğim konulardan. Bu insanlar çoğunlukla sinüzit kaynaklı, burun içinde et büyümeleri, burun kemiği eğrilikleri gibi nedenlerle koku alamıyor olabilirler. Bu tedavisi daha kolay bir durum. Burada doku koruyucu, koku bölgesini koruyucu ve nefes açıcı ameliyatlar yapıyoruz. Ama sadece ameliyat hiçbir zaman yeterli değil. Koku eğitimleri veriyoruz. Koku ile ilgili tedaviler, ilaçlarımız da var. Koku eğitimlerine de bunları seanslara alıyoruz. Farklı kokuları koklatarak koku bölgesini tekrar uyarıp canlandırıyoruz. Koku sinirinin bir özelliği var. Diğer sinirlerden farklı olarak kendini yenileyebiliyor. Yani mesela bir omurilik felci olduğu zaman şu anda o sinir yenilenemediği için şu anın teknolojisiyle şimdi çaresi yok gibi görünüyor. Ama koku sinirinin rejenere dediğimiz yenilenme özelliğinin olduğu ispatlandı. Ve bu mesela omurilik felcinde falan da kullanılabilir mi diye deneysel çalışmalar devam ediyor. Yani koku sinirini alıyorlar, kök hücresini çoğaltıyorlar, oraya omurilik bölgesine koyuyorlar ve acaba bu şekilde insanlar tekrar sağlığına kavuşabilir mi yönünde bilimsel çalışmalar devam ediyor. Mutlaka bir gün insanoğlu bunu da keşfedecek, yapabilecek. Koku sinirinin yenilenebilme özelliğini biz de bu eğitimlerde kullanıyoruz. Koku eğitimleri, koku tedavileri veriyoruz. Bir burunla ilgili hastalıklar dışında da pek çok nedeni var. Mesela doğuştan hiç koku alamayan var. Bu hastalarda bile yol aldığımız, tedavi edebildiğimiz kişiler olabiliyor. Ya da travmaya bağlı bir kafa travması sonucu kaza sonrası olabiliyor. Ne yazık ki bazen de burun ameliyatları, dediğim gibi koku bölgesi korunmamışsa sonrası koku alamayan insanlar maalesef olabiliyor. Yani onları da tedavi etmiş oluyoruz. Tat konusu da, tat alma bozuklukları da çoğunlukla koku ilişkili. Yani bir insan genellikle tat alma bozukluğu varsa en sık nedeni koku almaya
ikincil olarak gelişmiş olması. Ama tabii bunun dışında da santral yani nörolojik nedenlerle olabilir. Tat alma bozukluğu ya da romatolojik hastalıklar, mesela şizofren gibi bir hastalık ağız kuruluğu yapıyor ve hani tat duyusu bozuluyor olabilir. Gastrointestinal dediğimiz mide bağırsakla ilgili hastalıklar da bunu yapabilir. Yani öncelikle kokuyu düzeltmek, sonra da onun da kaynaklı bir şey değilse, kokuyu alabiliyorsa da nedene yönelik, tat duyusunun o nedene yönelik tedavilerle düzeltmeye çalışıyoruz. Genellikle sonuçlar iyi. Evet, Evet. olumlu dönüşler oluyor Evet, tedavi evet. neticesinde diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür Ben ediyoruz teşekkür vermiş ederim. olduğunuz bu kıymetli bilgiler Sağ olun. için ve çok önemli bir projenin başından ortasına ve sonuna kadar Evet. hep bulunduğunuz için ve katılımınız için. Tekrar hoş Ben geldiniz, teşekkür sefalar ederim. getirdiniz. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, doçent doktor Sayın Esin Yalçınkaya konuğumuz oldu. Hoşça kalın.